Herkese selamlar. Merhaba. Bugün Finlandiya sınırına 38 kilometre uzaklıktaki Viborg şehrine gidiyoruz. Şu anda Petersburg'dayız. Metro kullanacağız önce, ardından da tren kullanacağız. Tren yolculuğu yaklaşık 1 saat sürecek. 78 bin nüfuslu bu şehirde bugün tur atacağız arkadaşlar. Şehirde birçok tarihi eser, bina var, tarihi yapı var. Onları göreceğiz. Birazdan da metro istasyonunda olacağız. Size metroyu da göstereceğim. Petersburg'da metrolar şehrin bayağı altında. Nehirler üzerine kurulduğu için bu şehir bayağı bir aşağı iniyorsunuz arkadaşlar metro kullanmak için. Vera'nın kartına para yükleyeceğiz. Bu ülkede arkadaşlar birinin kartını 2 kişi kullanamıyor. O yüzden ikimizin de ayrı kartı var. Ve buradaki metroların hepsi sabit fiyat arkadaşlar. Şöyle 10 durak gitseniz de aynı ücret, 2 durak gitseniz de aynı ücret alınıyor. Şu anda metroya iniyoruz. Tabii burada aynı kültür devam ediyor Türkiye'deki gibi. Bekleyenler sağda bekliyor. Sol taraf her zaman boş yürüyenler için. Ve arkamda kabinde bir abla vardı. O da sürekli merdivenleri kontrol ediyor. Durağımızın adı Teknolojski Enstitü. Teknoloji Enstitüsü aynı zamanda Türkçesi. Şu anda biz kırmızı metroyu kullanıyoruz. Beş tane metro hattı var arkadaşlar Petersburg'da. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. What are you doing? Sorry, I'm busy. Sorry. Okay. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve Rusya'da yerimin dibinde de olsunuz arkadaşlar. Burada internet çekiyor. Telefonlar çalışıyor. Herkesin elinde telefon var. Metroda indiğimiz gibi tren istasyonu var arkadaşlar. Dışarı çıkmamıza gerek kalmadı. Şimdi buradaki elektronik panolardan bilet satın almaya çalışıyor Vera. Yes. Rusya'da tren oldukça sık kullanılıyor arkadaşlar. Neredeyse her yere bir tren ağı var. Bakın burada panoda neredeyse 10-15 dakikada bir tren kalkıyor bu duraktan. Look. One way.
Yaklaşık kişi başı 125 Türk Lirası bilet parası ödüyoruz. 1 saat 12 dakikalık yolculuk için biletimizi aldık. Bu bileti tabii kaybetmiyoruz çünkü trende kontrol oluyor ve trenden indikten sonra bu bileti tekrar gişeye gösteriyoruz. Wait, let me check which line. Okay, Şimdi terminali kontrol ettik. Tren istasyonu dışarıdan da göstereyim size arkadaşlar. Ülkede McDonald's yok fakat Burger King hala devam ediyor. Boykottan dolayı, savaş boykotundan dolayı. Ayrıca ülkemize göre Burger King'in fiyatları da %30 daha ucuz diyebiliriz. Türk lirasına karşılık olarak. Ve neredeyse her tren istasyonunda ya da metro istasyonunda böyle kahve makineleri var. 90 ruble verdim. 30 TL yaklaşık bunun fiyatı. Biletimizi makineye okuttuk ve trene geçiyoruz. Ve 40 dakikadır yolculuğumuz devam ediyor. Dışarıda kar fırtınası başladı. İlerideki iki hanımefendi de bilet kontrolü yapacak. Rusya'da bu tür kontroller çok yaygın. Belediye otobüsünde de yeri geliyor. Sizden kartınızı istiyor bir görevli ve kartı basıp basmadığınızı kontrol ediyor arkadaşlar. Ve an itibariyle Vyborg'tayız arkadaşlar. Vyborg. Burada bizi kar yağışlı bir hava karşıladı. Tren yolculuğu 1 saat 15 dakika sürdü. Ve Rusya'da benzin fiyatı Türkiye ile yarı yarıya. Benzin litre fiyatı 21-22 TL civarı. Motorun fiyatı ise 18 Türk Lirası civarı. Rusya'da benzin ucuz. Şimdi şehir merkezine doğru yol aldık. Yürüyerek şehir merkezine ulaşacağız. Fazla uzakta değilmiş. Ve ben Rusya'da her sabah güne kuşları besleyerek başlıyorum arkadaşlar. Kaldığımız otelin yanında park var. Oraya her sabah güvercinler geliyor. Buz gibi havada hayvanlar hep aç kalıyor. Ben de kalan ekmekleri onlara veriyorum. Şehir merkezine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Sağ taraf göl, fakat donmuş bir göl. Kışın Rusya'da neresi göl, neresi nehir pek belli olmuyor. Her yeri karla kaplıyor.
Ve şehrin girişinde bizi bir pasaj karşıladı arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz yer bir alışveriş merkezi. Tam karşıda da bir kale var. Oraya doğru uğrayacağız. Yaya geçidinden geçiyoruz ve araba hemen durdu. Rusya'daki en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Yaya geçidine adımımızı atar atmaz tereddütsüz her araba duruyor. Aslında burası market. It's herbal. This is like tea. You can put in tea. İçinde birçok Herbal. baharat varmış. Birçok turşu var burada. Rusya'da turşu kullanımı çok yaygın. Neredeyse her evde bizimkiler gibi turşu var arkadaşlar. Burada hediyelik çikolatalar. In sugar. You will try. Bu bir şekermiş arkadaşlar. Hemen tadına bakıyoruz. Dışı şeker gibi, içi sıvı. Hemen göstereyim size. Dışı şeker, içi orman meyvesi. Çok güzeldi tadı. Biraz ekşi gibi ama gayet güzel. Pasajı gezmeye devam ediyoruz. Birçok şeker, turşu, kahvaltılık ürünleri ve bildiğimiz market gibi dükkanlar var. From Finland. Also look because not Russian. Bu arada Finlandiya ürünleri satılıyormuş arkadaşlar. Sınır yakın olduğu için, buraya 40 kilometre uzaklıkta olduğu için market Finlandiya ürünleri ağırlıklıymış. Şurada çok enteresan bir çikolata var. Balık şeklinde çikolata. Ve pasajın yapılış tarihi arkadaşlar 1904-1906. Buradaki birçok yapı Finlandiya'dan kalma. 1920'den sonra Rusya alıyor burasını ve Rusya sınırlarına dahil oluyor bu şehir. 1920'den önce uzun süre Finlandiya'daymış. Ondan önce de İsviçre'deymiş. Birkaç kez ülke değiştirmiş bu şehir ve son olarak Rusya. Привет! Как дела? Нормально. Хорошо. Where are you from? Turkey. Ah, I am from Turkey. понял. And you? Russian. Мама, я в Ютубе. Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь. Ya. Şehir genellikle dar sokaklardan mevcut. Ve biz de bir sokaktan başladık yürümeye. Okay, we can look. Bir antika dükkanı gördük. Şimdi oraya giriyoruz. But I think maybe it's more expensive. You can just watch. Hı hı. Teşekkür ederim. Destek mesela. Şurada bir saat kulesi var. We can't visit. Kış zamanı kapalıymış. Is possible we can visit in summertime? Summertime, yes. Yazın diyor, yukarı çıkabiliriz diyor. Buraya tabi günübirlik birçok turist geliyor arkadaşlar Petersburg'dan.
Çünkü yolculuk rahat, tren aktarmasız geldi bir saatte. Bu yüzden Petersburg'da insanlar hafta sonlarını değerlendirmek için buraya geliyor. Реставрация на зимний период открыта. Ve şehrin en eski evlerine geldik. Zamanında insanlar burada yaşıyormuş ve hala yaşamaya devam ediyor aslında. Vera buraya gelmeden önce dersine çalıştı. Ziyaret edecek önemli noktaları işaretledi. Biz de onun haritasına göre ilerliyoruz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Öğlen yemeği yemeye. Şehirde restorasyon çalışması çok yok arkadaşlar. Aslında güzel bir şehir fakat tarihi yapı pek korunmuyor burada. Petersburg gibi. Bu arada size Rusya hakkında ufak tefek bilgiler vereyim. Bir önceki videomda da size bahsetmiştim. Kış aylarında Rusya seyahati pek güzel olmuyor. Bir haftadır Rusların Türkiye'ye neden bu kadar çok geldiğini daha iyi anladım. Çünkü çoğu günler hava gri. Böyle gördüğünüz gibi güneş görmeyen gün sayısı çok. Ülkemizdeki gibi bir kış yaşanmıyor. Ağır bir kış yaşanıyor burada. Bu yüzden insanlar yeşile ve güneşe muhtaç diyebiliriz. Genel olarak ülkede ekonomik kriz çok hissedilmiyor. Savaş sonrası hızlı bir toparlanma süreci geçirmiş Rusya ve kendi ürünlerini tüketiyor arkadaşlar. Dış ülkelerden fazla gıda maddesi gelmiyor ithal olarak. Bu da tabii ekonomiyi canlandırıyor. Bunun dışında Petersburg zaten Avrupa'nın herhangi bir şehrinden farksız bir şehir Petersburg. Bu Rusların neredeyse en sevdiği şehir diyebiliriz aslında Petersburg'a. Bunu kiminle konuştuysam söyledi. Уже не смогу. А давайте. Да? Если можно, конечно. Сначала покушайте, а потом пожги все. Зовите, как покушаете, я пожги. Хорошо. What he said? He asked husband. I said no. He said I can marry. I said okay. After food we can marry. Okey. Şerefe. Fıçıda vişne aromalı bira. Mükemmel bir tadı var. Bizim pidemize çok benziyor. Patatesli pide diyebiliriz buna. Küçük. You can try this. Ve bize verdikleri çatalı da göstereceğim size.
Muhtemelen Sovyet döneminden kalma çatallar. Servis şekli böyle. Biraz önce bahsettiğim patatesli pidenin yanında küçük bir salata geldi. Salatanın içinde kırmızı soğan, orman meyvesi ve balık var arkadaşlar. Şimdi balığımızı deneyeceğiz. Very good. Yes. Bu arkadaş restoranda böyle paylaşçılık yapıyor ve yemeklerimiz geldi. Spasiba. Его можно кушать как на подставке, так и без нее. Вот тарелочка у вас ягодная. Суп, Diğer çorba geldi. çorba. What is it? Russian name this soup? Суп, Soup. похлебка. Похлебка. Ve bira çorbam geldi arkadaşlar. İçinde sebze var. Et parçaları var. Şöyle ekmeğin içinde. Vera da kendine et söyledi. Domuz eti ve soğan var içinde. Ve çorbada tabi herhangi bir bira tadı yok. Sadece biraz bira mayası tadı geliyor, o kadar. Şöyle. Ve hesap geldi. 2330 ruble. Türk lirası değeri 783 TL arkadaşlar. Bu 2330 rublenin içinde 2 adet bira, 1 adet çorba ve 1 adet et var arkadaşlar. 1 adet de salata. Weberg gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Kolum kırıldığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Tabii bunu gülerek, dalga geçerek söyledi. Все было побито. Şimdi И benim hakkımda konuşuyorlar. когда я падал, мне казалось, что я последний раз упал. А потом я пришел в волейбол и понял, что я вообще проблем не знал до этого. У меня 2 нокаута. В волейболе мяч вот так облекает лицо, и ты падаешь прямо. Как вас зовут? Константин. Konstantin. Да. Меня зовут Ehad. Ehad. Эхо? Da. Красиво. Bak arkadaşlar, şurada bir köpek yürümeye çalışıyor, zıplaya zıplaya. Karların üstünde. Rusya'da köpek olmak bile kolay değil. Ve Papaz Efendi kiliseye doğru gidiyor. Az önce çanlar çaldı. Ve düşük bütçeli Weberg turumuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar. Şu anda tren istasyonuna gidiyoruz. Şehirde Finlandiya Havası var. Finlandiya'ya gitmek isteyip de gidemeyenler için güzel bir şehir. Ayrıca Petersburg'dan biraz uzaklaşmak isteyenler için de güzel bir şehir. Şehirde birçok tarihi yapı var. Bu tarihi yapılar Finlandiya döneminden kalma. Videonun başında dediğim gibi 1920'li yıllarda da bu şehir Rusya'ya geçmiş. Şimdi tren istasyonuna doğru ilerliyoruz. Bu şehrin yaklaşık 70.000 nüfusu var. Buraya birçok turist Petersburg'dan trenle geliyor günübirlik. Ardından geri dönüyor.
Birçok hediyelik eşya dükkanı var. Tarihi yapıların çoğu hediyelik eşya dükkanına çevrilmiş. Güzel ve yorucu bir günü geride bıraktık arkadaşlar. Bu şehir hakkında daha fazla bilgi tabii ki internet üzerinden de bulabilirsiniz.